Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten harika bir çanta yapıyoruz. Yani ben normalde bu tarz klasik çantaları çok sevmem ama buna o kadar çok bayıldım ki yani bunu kendime muhtemelen ayıracağım. Biliyorsunuz her modelden genelde bir adet çalışabiliyorum. Çünkü sürekli farklı modeller çalıştığım için ikincisini yapmaya vaktim olmuyor. O yüzden çok sevdiğim çantaları da kendime ayırıyorum açıkçası. Şöyle birazdan çantadan bahsedeceğim. Nasıl yaptığımdan kısaca bahsedeceğim. Biliyorum bu girişleri çok fazla sevmiyorsunuz ama ben seviyorum. Onu söyleyeyim. Yani yaptığım çalışmayı anlatmak istiyorum. Nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. O yüzden bu giriş kısımlarını ben çok seviyorum. Sevmeyenler atlatabilir. Öncelikle malzeme bilgisiyle başlamak istiyorum. Çünkü sona bırakıyorum, görmüyorsunuz veya ben de unutabiliyorum bazen. Şimdi bu çantayı ben rafiye ile ördüm. Eva marka rafiye ile ördüm. Çoğunuz bu rafiyeyi tanıyor artık. Gerçekten yumuşaklığı çok güzel, kalınlığı çok güzel. Örümü çok keyifli bir rafya. Şunu söyleyeyim, biraz beni şaşırttı bu rafya. Bazı renkleri gerçekten dayanıklılığı çok düşük oluyor. Yani kolay kopabiliyordu. O yüzden yine bu çantayı çalışırken temkinli yaklaştım. Fakat şunu fark ettim. Bu acı kahvesi biraz daha dayanıklıydı. Bence üretim prosesiyle ilgili bir şey. Normalde bu rafyayı 3 veya 3,5 milim tığla örersiniz. Yani kalınlığına göre bu aralıkta tığ seçmeniz gerekiyor. Ben bu çantayı 3 milim tığla ördüm. Şunu söyleyeyim. Eğer eliniz gevşekse 2,75 milim tığ da kullanabilirsiniz. Neden? Çünkü bu çanta biraz tok bir çanta arkadaşlar. Yani böyle kalıp gibi durması gereken bir çanta. Ve biz burada trabzan tekniğiyle öreceğimiz için, yani sık iğne tekniği olmadığı için bir tık tabii ki yumuşak olacaktır. Yani o yüzden tığ numaranızı biraz düşürebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Peki ne kadar ip tükettim? 330 gram ip tükettim. Yani bu bobinler 150 gramlık. Bu çantayı örmek için aynı boyutlarda bu çantayı çıkartmak için 3 bobin almanız gerekecek arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim çantamıza. Şimdi bu çantada kullandığım teknik tekli trabzan tekniği arkadaşlar. Yani çakma sık iğne de deniliyor. Yani çantaya biraz böyle modern görüntüsü katmak istedim. Ve bu örneği ben gerçekten çok seviyorum. Çoğu modellerimde kullanıyorum. Bu tekniği uygularken yine burada tepe boşluğuna değil aralara battım arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Şöyle hemen nasıl yaptığımdan bahsedeceğim ve daha sonra video içerisinde bulabileceğiniz güzel teknikler neler, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi bakın, burada arkalı önlü sık iğneden oluşan bir dikdörtgen taban yapıyoruz. Daha sonra parçaları ayrı ayrı örmüyoruz. Yani ip takıyoruz buraya tabana, burada da her yerde ip takarak bu şekilde 4 tane parça örüyoruz. Ön ve arka parça örüyoruz ve şu şekilde yanlara parçalar örüyoruz. Şimdi burada bu çantayı yaparken sadece bir çanta yapmamış olacaksınız. Yani bunun altını gerçekten şöyle çizmek istiyorum. Çünkü burada size göstereceğim inanılmaz müthiş bir teknik var. Şimdi o nedir derseniz en önemlisinden bahsedeceğim. Şimdi bu trabzanlı işlerde çalışırken parçalı modellerde, özellikle yani parçalı modellerde etrafına sık iğne döndüğümüz için, yani bunu markalarda bile gördüğüm var. Şöyle bir kusur var. Yani sık iğneyi geçerken çakma sık iğne veya tekli trabzanlı örüldüyse o örnek, şu sık iğneyi geçerken burada muhakkak boşluk görürsünüz. Yani o boşluk beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. Yani başka modellerde de buna ihtiyaç duydum. Yani çalışırken parçalı modellerde oradaki boşlukların önüne nasıl geçebilirim, nasıl bir çözüm bulabilirim diye yani ciddi kafa yordum arkadaşlar. Çünkü başka bir modelimde ihtiyaç duymuştum buna. Tabii ki orada çözdükten sonra da burada da uygulamış oldum ve sizinle paylaşmış oldum. Yani şöyle benim göstereceğim tekniklerde sık iğne geçtiğiniz zaman bakın ne kadar muntazam oluyor. Hiç boşluk bulamazsınız. Bu tekniği tamamen kendim geliştirdim. Yani hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz bu tekniği. Ama pek çok yerde başka modellerinizde bu tekniği gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Diğer bir teknik ise burada birleştirme tekniğini ben biraz farklı yaptım. Başka bir çantamda da uygulamıştım. Belki rastlamış olanlarınız vardır. Burada sık iğneden sonra her tarafa kaydırma yapıp kaydırmalarla birlikte birleştirme yapıyoruz. Bakın
birleştirmemiz ne kadar muntazam oluyor. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu? Gerçekten çok muntazam oluyor. Ee, Bir diğer burada öğreneceğiniz önemli püf nokta veya teknik, nasıl delik açabiliriz? Şimdi normalde aslında farklı teknikler var. Yani kuş gözü takmak için veya boşluk yapmak için. Ama burada kemer geçireceğimiz için şuradaki boşluğun benim yüksek olması gerekiyordu arkadaşlar. Yani hem ince olması gerekiyordu hem de yüksek olması gerekiyordu. O yüzden orada da farklı püf noktaları içeren güzel teknikler gösterdim. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Zaten video içerisinde bunları göstermiş oldum. Şimdi bir de kullandığım aksesuar setinden bahsedeyim arkadaşlar. Bu aksesuar setini pek çok yerde bulabilirsiniz. Ama ben Mimi Aksesuar'dan aldım. Aldığım sayfanın linkini açıklamalar kısmına zaten bırakıyor olacağım. Bu aksesuar setinde neler var? Şöyle bir tane kemer var. Şöyle iki tane penguen sap mı diyorlar bunlara. Şöyle iki tane sapı var. Onun dışında şu metallerden var. 1, 2, bir de arka kısma koymak için 3, 4. 4 tane metal geliyor arkadaşlar. Fakat ne gelmiyor? Şöyle bir çıt çıt gelmiyor. Bunu da ben kendimde aynı renk vardı, ilave ettim. Ama setin içerisinde bu yoktu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu kemer biraz uzun geliyor. İlk yaparken açıkçası ben de dedim ki şimdi ben bunu nasıl uyduracağım? Fakat sonradan incelediğim zaman seti fark ettim ki ben buradan bu kemeri kısaltabiliyorum. Hatta çok fazla kısaltmadım. Şuradan uzantısı olacak şekilde o kadar kısalttım arkadaşlar. Yani kısaltıp yeni delik açtım. Yani bu kısaltma işlemini yaparken 2-3 kere deneme prova yapın arkadaşlar. Çünkü bir kere kısalttınız mı zaten geriye dönüşü yoktur. Yani sizin ölçüleriniz belki bir tık farklı çıkabilir benden. O yüzden kendi ölçülerinize göre bu kısaltma işlemini yapın. Bu çantada astar kullanmadım ben arkadaşlar. Artık beni takip edenler bunu fark etmiştir diye düşünüyorum. Yani astar dikmeyi biliyorum fakat gerçekten çok büyük zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Onu da geçtim. Çoğu çantaya yakıştıramıyorum. Yani şimdi bu çantaya astar olur mu derseniz buna olur. Yani yapılsaydı olurdu. Ama ben astar kullanmayacak şekilde hiçbir yerde istenmeyen görüntü bırakmadım. Tabanı yaparken ben sert mukavva karton kullandım. Çift taban uyguladım ve diktim. O şekilde yaptım. Yeri gelmişken onun da uyarısını yapayım. Benim elimde kanvas veya keçe olmadığı için ben sert mukavva kullanmış oldum. Ama siz satış amaçlı veya kendinize uzun yıllar kullanmak amacıyla yapıyorsanız kanvas veya kalın 3 milim keçe kullanın arkadaşlar. Yani 2 tane taban örüyoruz. Arasına o malzemeyi koyuyoruz. Burada saplarımı tertemiz çalıştım. Hiçbir istenmeyen görüntü yok. O yüzden astara hiç gerek duymadım. Çantam da gayet tok zaten. Ama siz astar seviyorsanız astar kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi ölçülerini vereyim en son. Ne kadar büyüklükte bir çanta yapıyoruz. Şöyle bitmiş haliyle bakın çantamız yaklaşık 32-32,5 santim. Şöyle yüksekliğini ölçelim, 19 santim. Şu saplar arası boşluğu ölçeyim arkadaşlar. Sonunda çünkü paylaşmayı unuttum galiba. Bakın 14 santim boşluk bırakacak şekilde yerleştirdim. Şu saplarımın uzunluğunu ölçeyim. Belki bazılarınız örgüden sap yapabilir. Şöyle ölçtüğüm zaman bakın 44 santim uzunluğunda. Bu kenar kısımlarını ne kadar çalıştım? Bakın 13 santim. Burası da zaten 19 santim. Tabanımız zaten bu bilgiler var ama şöyle bitmiş haliyle uzunluğumuz 34 santim. Genişliğimiz de yaklaşık 13 santim arkadaşlar. Son olarak da şu saplardan bahsedeceğim. Bu sapları aslında şöyle ön kısma dikiyorlar. Ama ben bu şekilde çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha çok yakıştırdım arkadaşlar. Zaten burada bir aksesuar var ve onun önüne geçiyor. Ben bu şekilde yapmak istedim. Yani içe mi yapayım, dışa mı yapayım diye düşünürken her ikisinin de görüntüsünü gördüğüm için bu şekilde daha çok hoşuma gitti ve bu şekilde uyarlamış oldum. Evet biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. İsterseniz artık tarifimize geçelim.
Evet arkadaşlar, çantamıza başlıyoruz. Şimdi ben çantamın tabanlarını hazırladım. Neden 2 tane taban hazırladım? Şimdi bu çantanın tabanı biraz sert olması lazım. Yani biraz değil, bayağı bildiğiniz sert olması lazım. Çökmemesi lazım. Ve ben bunu nasıl yapabilirdim? Ya tek bir taban yapardım. Buraya keçe veya kanvas koyardım. Sonrasında astar yapardım. Ben astar kullanmayı tercih etmedim. Siz isterseniz sadece bir tane parça örüp dediğim şekilde yapabilirsiniz. Ben burada şimdi bu iki parçanın arasına sert olsun diye şöyle bir karton parçası koyacağım arkadaşlar. Yani şu an elimde kanvas ve keçe olmadığı için bu da aynı işi görecektir. Yani o şekilde yapacağım. Ama sizin elinizde kanvas veya keçe varsa daha iyi olur arkadaşlar. Ama bu da bir çözüm. Yani daha önce de denemişliğim var. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Şimdi bu parçalarımın ölçüleri aynı arkadaşlar. Toplam 25 artı bir zincirle başlayarak yaptım. Arkalı önlü sık iğne yaptım. Kullandığım ip Eva marka yerli rafya. Biraz kalın bir ip. Ve bu parçaları örerken, yani tabanı örerken 3 milim tığ kullandım. Biraz sert olsun istedim. Delikli olmasın istedim. Zaten sertlik istiyoruz. Biraz sert olsun diye 3 milim tığla ördüm. Toplam 60 sırada istediğim ölçüyü yakaladım. Şimdi ölçüleri paylaşayım öncelikle. Bakın şöyle ölçtüğüm zaman uzunluğumuz yaklaşık 32,5 santim olmuş. Genişliğimizde şöyle ölçtüğümüzde 12 santim olmuş. Bakın bu da aynı şekilde 32,5 ve 12. Yani siz de eğer 2 tane taban yapacaksanız, benim gibi yapacaksanız 25 artı bir zincirle her iki tabanı da başlıyoruz arkadaşlar. Yani zincir sayımız aynı oluyor. Sizinle benim aramda sıra sayımız değişebilir. 32-33 santim uzunluk yeterli olur bu çanta için. Ben 60 sırada yakalamışken bu ölçüyü siz belki daha fazla ya da daha az sırayla bu ölçüyü yakalayabilirsiniz. Yani burada sıra sayısını değil ölçüyü baz alacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bu kartonumun ölçüsünü de vereyim arkadaşlar. Bu kartonumu bakın şuralardan biraz mesafe bıraktım. Çünkü şöyle yerleştirirken taşma yapmaması için birazcık kısa kestim, yani genişlik olarak ve uzunluk olarak. Ya şöyle ölçeyim ne kadar olmuş. Yani yaklaşık 31 santim. Bunu da yaklaşık 10,5 santim gibi kesmişim. Şimdi bakacağız, yerleştirirken eğer sıkıntı olursa biraz daha kesebilirim. Şimdi bu şekilde, yani tabanı biliyorsunuz klasik bir taban. Yani daha önce muhakkak denemişsinizdir. En kolay tabanlardan bir tanesi. Fakat ben yine de burayı anlatmadan geçmeyeceğim. Farklı bir ipte nasıl başladığımı, nasıl ilerlediğimi göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir makrome ip üzerinden yapılışını görelim. Şimdi başlangıç zincirini nasıl çektim? Şöyle birazcık ip ayırdım arkadaşlar. Öncelikle bir kilit yapıyoruz. Daha sonra bu ayırmış olduğum ipimden şu şekilde bir tur tığımın üzerine doluyorum. Şimdi bu yumağımdan gelen ipten alıyorum ve ikisinden geçiriyorum. Daha sonra bir kez daha doluyorum. Bakın bu şekilde ve ikisinden geçiriyorum. Yani bu başlangıç zinciriyle yapmanız şart değil. Bu benim sevdiğim bir başlangıç zinciri. Siz isterseniz klasik zincirle de yapabilirsiniz. Yani burada çok önemli değil, yani bu aşamada hangi metotla yaptığınız. Bakın bu şekilde. Bu şekilde toplam 25 adet zincir çekip geliyorum. Evet, bu şekilde 25 adet zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada ölçü veremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bu makrome bir ip. Yani siz ölçülerinizi alın. Çünkü 2 tane parça yapacaksanız aşağı yukarı aynı olması lazım uzunluğunuz. Yani bu çektiğiniz başlangıç zincirinin sıkılığı ve gevşekliği uzunluğunu biraz belirleyecektir. O yüzden eşit yapmaya çalışın 2 tane tabanınızı. Evet, 25 adet zincirimizi çektik. Şimdi bir tane zincir daha çekiyoruz şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu şekilde çekiyoruz. Bu bizim dönüş zincirimiz. Şimdi sık iğnelerimize başlıyoruz. Bakın şurada gördüğünüz gibi tepeler var. Bir de şu üstte tepeler var. Şimdi şuradan giriyoruz. Bakın şuradan yan tarafındaki tepeden giriyoruz ve buradaki lobu yakalıyoruz. Bakın şu şekilde
ilmek alıyoruz ve birinci sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi buraya isterseniz, şart değil ama tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok rahat olur. Buraya belirleyici koyun. Burası bizim birinci ilmeğin tepe noktası. Şimdi buraya battık. İkincisiyle devam ediyoruz. Bu ipinizi de biraz gezdirebilirsiniz. Sık iğneler yapıyoruz. Bakın şuradan ve şuradan giriyorum. Bunu da alıyorum. Ve sık iğne yapıyorum. Şunu keseceğim. Görmenizi engelliyor. Siz biraz daha gezdirebilirsiniz. Bakın burası ve burası var. Şu şekildeyim. Buraya girmiştim. Şimdi buradan şu şekilde giriyorum. Bakın bu şekilde giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz ve şuradaki, bakın şuradaki son noktaya kadar geliyoruz. Yani burası bizim ilk zincirimiz arkadaşlar. Şurası. Şuraya kadar geliyoruz. Evet, bakın son bir tane zincirim kaldı. Şuradan şu şekilde giriyorum. Bakın şu şekilde girdim. Son sık iğnemi yapıyorum. Şu şekilde son sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi burayı saydığınız zaman, bu tepeleri saydığınız zaman toplam 25 tane tepe saymanız lazım. Yani 25 tane sık iğnemiz var ilk sırada. Şimdi bir üst sıraya çıkarken bir zincir yapıyoruz ve ters çeviriyoruz. Hemen şuradaki noktaya batıyoruz arkadaşlar. Bakın şu dibine batıyoruz. Bakın bu zincirimiz, şuraya batıyoruz. Dibine batıyoruz. Bu bizim birinci sık iğnemiz. Tepe noktasına yine belirleyici koyarsanız rahat edersiniz. Ama zaten biliyorum derseniz gerek de yok. Bakın tepe noktalarına batıyoruz. Evet, arkadan sık iğnelerimizi örüyoruz. Toplam 25 tane sık iğne öreceğiz. Son batacağımız nokta şurası olacak arkadaşlar. Örüp geliyorum. Evet, bakın son bir tane sık iğnem kaldı. Onu da tamamlayarak burada toplam 25 tane tepe sayıyoruz. 25 tane sık iğne. İkinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? Bir tane zincirle çıkıyoruz. Tekrar ters çeviriyoruz. Yine şu dibindeki bakın noktayla başlıyoruz. Yine buraya belirleyici koyuyoruz. Ve her bir sık iğnenin tepe boşluğuna sık iğnelerimizi yaparak devam ediyoruz. Her sırada 25 tane tepe saymanız lazım. 25 tane başak saymanız lazım. Veya 25 tane sık iğneniz olması lazım. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde en son buraya batacağız. Tekrar zincirle çıkacağız ve aynı şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yani bu zaten çok bilinen bir taban, fakat yine de göstermeden geçmek istemedim. Şimdi bunu kaldırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceksiniz örmeye. Makrome ip üzerinden gösterdim. Rafya ile yaptığınız zaman da aynı şekilde yapacaksınız. Hiçbir farkı yok. Şimdi burada toplam 60 sırada tamamladığımı söylemiştim. Eşit parçalarım var. Şimdi bunları nasıl birleştireceğimizi görelim. Şimdi bakın, ikinci parçamı yaptıktan sonra
Ben ipimi kopartmadım. Çünkü şimdi burada aynı anda hem birleştireceğiz hem de kenar tığlamasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu kartonumu hemen buraya yerleştirmeyeceğim. Çünkü yaparken bana engel olacak. En son koyacağım. Yani ne yapacağım? Şuradan başlayacağım. Şu şekilde birleştireceğim. Şu kenarı da birleştireceğim. Şuradan artık şu boşluktan kartonumu sokabilirim. Veya siz de aynı şekilde kanvas veya keçenizi koyabilirsiniz. Şimdi siz eğer sadece bir taban yapacaksanız sık iğnenizi dönmek zorundasınız arkadaşlar. Evet, şimdi biz bu iki parçanın birleştirmesine başlıyoruz. Bakın en son 60. sıramı tamamladıktan sonra ipimi kopartmanın ve en son sık iğnemi yaptım. Şimdi buraya tekrar batıyorum aynı noktaya. Buranın da bakın sıranın altındaki noktaya batıyorum. İlmek alıyorum. Şu şekilde. Bakıyorum, evet, bir sıkıntı yok. Bakın 2 tane var. Şimdi ipimden alıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şuraya ne olur ne olmaz bir tane belirleyici koyayım. Ve devam ediyoruz. Bakın şimdi burayı yaptık. Şimdi 2 sıra sonra altında bir boşluk var. Aynı şekilde burayı da kontrol ediyorum. Evet, aynı noktaya geliyor. Bakın buranın altına batacağım. 2 tane ilmeğim var. İkisini bir çekiyorum. Yani burada aslında hem sık iğne yapıyoruz hem de birleştiriyoruz. Şimdi geçtik diğer sıraya. Bunun da diğer boşluğuna gireceğim. Karıştırmayalım. Evet. Hatta şuraya şöyle kayma yapmaması için şöyle mandal koyabiliriz. Ve devam ediyoruz. Bakın şöyle. Her bir sıranın boşluğuna batıyorum ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bakalım bir kasma var mı? Yok. Bakın hiç arka tarafa bakmıyorum. Çünkü oraya mandal da koydum. Yani karşısına gelen noktaya şöyle arkadan da bakalım. Bakın gayet muntazam oluyor arkadaşlar. Şimdi buraya girdik. Şuraya gireceğim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu köşeye kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu köşeye geldim. İlk köşeye geldim. Bakın bir, iki tane batacak noktam var. Burada da aynı şekilde buraya batacağım. Şurayı da dönüş için kullanacağız. Şimdi önce buraya batıyorum. Şu şekilde. Şurası aslında bir köşe ama şöyle hafif orayı düzeltelim. Şimdi bakın buraya ve buraya batacağım. Şuraya ve şuraya batacağım. Burada 3 ile dönüş yapacağız arkadaşlar. Şuraya batıyoruz. 1 2
Bir kez daha batıyorum. Ve 3. Şimdi devam ediyoruz. Bunu da biraz gezdirebilirim. Bakın hemen burada zincirin tepeleri belli oluyor. Bu iki tepeyi de alacağım. Görebiliyor musunuz? Bakın buraya aldım. Şimdi karşı tarafın 2 tane tepesini alıyorum ve buradan devam ediyorum sık iğnelerime. Bakın bu şekilde buranın da burasını yakalıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Şu köşeye kadar geliyoruz. Evet, şimdi bakın bir tepe burada var, bir tepe de burada var. Şimdi burada yine üçlü sık iğne ile dönüş yapacağız. Önce buraya batıyorum. Daha sonra arkadakinin boşluğuna batıyorum. İlmek alıyorum ve birinci sık iğnemi yapıyorum. Yine aynı noktalara tekrar batıyorum ve ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yine üçüncü kez aynı noktalara batıyorum ve üçüncü sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne ile köşeyi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Şimdi buraya yaptıktan sonra buraları güzel tespit ediyoruz. Ve bu kenarda yaptığımız gibi sık iğnelerimizle devam ediyoruz. Her bir sıranın karşısındaki boşluğu yakalıyoruz ve birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi ben burayı tamamlıyorum. Şu köşeye geliyorum. Evet, şimdi ben sıranın sonuna geldim. Şöyle saydığım zaman 60 tane sık iğne sayıyorum arkadaşlar. Zaten 60 tane sıram vardı. Şurada üçlü dönüş köşesinin tam ortasına belirleyici koydum. O belirleyiciden sonra bu tarafın ilmeklerini saydım. Bu tarafın ilmeklerini de aynı şekilde buraya orta noktaya belirleyici koydum. Burası 25. Şimdi burada 60 tane ilmek. Bu benim 60. ilmeğim arkadaşlar. Şimdi bakın buraya 2 tane daha batacağım. Aynı noktaya batıyorum. Şu şekilde bir, bu orta noktaya denk gelen ilmeğim olmuş olacak. Hatta belirleyici koyalım şimdiden. Yani şu belirleyiciler arası 60 ilmek arkadaşlar. Bu köşeye de, yani burası başladığımız köşe. Buraya da belirleyici koydum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Şimdi ben şu ilmekle başlayacağım arkadaşlar. Burada bakın 2 tane aynı noktaya battım. Şimdi şuraya batacağım. Bakın şuraya batacağım ve buradan başlayacağım. Fakat ondan önce kartonumuzu unutmayalım. Onu koymamız lazım. Şimdi bakacağım. Eğer çok sıkıştırıyorsa birazcık kenarlarından alacağım. Tam geldi. Biraz da ütü yaparım üstüne. Esnetirim onu. Aslında tam geldi. Esnetmeye bile gerek yok. Bakın burası da tam.
Şimdi ne demiştim? Şimdi bu belirleyiciden önce 60. ilmeğimi yaptım. Burası orta nokta. Şuraya denk gelen. Şimdi bakın hemen şuradaki ilmekle başlıyorum. Şunu da alacağım. Şöyle biraz uzun çekiyorum. Ve devam ediyorum. Yani burada amacım bütün kenarlarda eşit ilmek bırakmak arkadaşlar. Evet. Biraz zor oluyor arkadaşlar. Şurayı ben tamamlayayım. Şu köşeyi tekrar nasıl bağlantı yaptığımızı göstereyim. Şimdi bakın burada 25. son ilmeğim kaldı. Burası benim başlangıcımdı arkadaşlar. Buradan başlamıştım. Şöyle saydığım zaman bakın burası orta köşe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şurası 25. ilmeğim. Ben şimdi şu başladığım noktaya birleştirerek yani üzerine bir tane ilmek binecek ve 25.'si olmuş olacak arkadaşlar. O şekilde yapacağız. İğnem nerede kaldı? Şimdi buradan ipimizi çıkarıyoruz. Hem bitiriyoruz hem de 25. ilmeğimizi yapıyoruz. Bakın burası başladığım nokta. Şuradan yani bir ilmek atladık 25.'yi. Şu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Buradan çıktığım noktaya tekrar geri dönüyorum. Ve şu şekilde temiz bir bitiş yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu 25. ilmeğimde, ondan önceki orta noktamda ve burada artık gizliyoruz. Şurası da kalmış. Evet, böyle sert bir taban yapmış olduk arkadaşlar. Bakın gayet istediğim şekilde sert bir taban yaptık. Şöyle bir ölçü paylaşayım. Bakalım ne olmuş ölçümüzün son hali. Şuradan tuttuğum zaman 34. Bakın 34. Şöyle ölçtüğüm zaman 13 santim. Gayet güzel. Yani orta boydan biraz büyük, hatta orta boy bir çanta, el çantası diyebiliriz buna. Evet, şimdi artık gövdeyi çıkmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi gövde kısmına başlıyoruz. Gövdeyi ayrı parça olarak örmedim ben. Buradan itibaren bakın başından ip takarak bu şekilde şu iki parçayı yapacağız. Ben iki parçayı oluşturdum. Uzun kenarın parçasını ve kısa kenarın parçasını oluşturdum. Şimdi aslında siz başladığınız zaman bu parçalar olmamış olacak. Buraya ip takarak başlayacaksınız. Fakat ben bu parçaları yaptıktan sonra aslında burada ipimi koparmıyorum. Bakın burada belirleyici koyduğumuz noktalar var.
Bu belirleyiciyi koyduğumuz noktaları kaydırmayla geçip buradan başlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada ortak noktalara koyduğumuz belirleyicilerimiz var. Her bir köşede var. Burada da vardı arkadaşlar ama çıkartmışım ben. Yani buradan kaydırmayla geçiş yaptım açıkçası. İpimi koparmadım. Yani siz de o şekilde yapın. Ama şimdi ben bu parçaları yapmadığımı farz ediyorum. İpi nasıl takacağınızı ve nasıl başlayacağınızı onu anlatacağım. Önce büyük kenarla başlayalım. Daha sonra buradan kaydırmayla küçük kenara geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız tabanımızı yaptıktan sonra burada toplam 60 tane ilmeğim vardı. Bu kısa kenarda da toplam 25 tane ilmeğim vardı. Bu belirleyicileri bu sayının içine katmamıştım. Yani bu belirleyicilerin içindeki ilmeklere hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar. Kaydırmayla geçiş yapacağız. Çünkü kenarına sık iğne yapacağımız için zaten buralar birleştiği zaman dolduracak. Oralara herhangi bir şey yapmayacağız. Yani 60, 25, 60, 25 ilmek üzerinden gövdemize çıkmış olacağız. Şimdi bu gövdeyi çıkarken bakın sık iğnelerimin ön yüzü bu tarafta. Dolayısıyla ben bu taraftan başlayacağım. Bu arada çalışacağımız teknik çakma sık iğne tekniği arkadaşlar. Videoda belli oluyor mu? Biraz parlıyor ama bakın birazcık delikleri olan bir model. Şimdi bu çakma sık iğne tekniğini yaparken normalde iki yöntemle yapılır. Bir şu araya batılır. Bakın şu araya batılır veya İlmeklerin tepe boşluğuna batılarak yapılır. İlmeklerin tepe boşluğuna batarak yapılan çakma sık iğneler yani arkalı önlü sık iğneler çok böyle sert olmaz. Yani doku itibariyle biraz daha yumuşak olur. O yüzden ben araya batmayı tercih ettim arkadaşlar. Burada kenarlarda özel bir teknik göstereceğim arkadaşlar. Ve bu teknikleri daha önce görmemiş olabilirsiniz. Çünkü açıkçası ben bunları kendim keşfettim. Yani neden bu tekniklere ihtiyaç duydum? Trabzanlı işlerde kenarına sık iğne dönüldüğü zaman gerçekten çok fazla delik oluyor arkadaşlar. Yani burada sık iğne geçerken çok fazla aralık oluyor. O aralık görüntü benim hiç hoşuma gitmiyor. Ama benim bu vereceğim teknikle bakın çok fazla yani delik göremezsiniz. Yani büyük büyük delikler göremezsiniz. Yani neredeyse yok gibi. Şu an kamerada varmış gibi duruyor ama gerçekten siz de fark edeceksiniz. Yani o teknikleri kullanarak yapacağız. Sürekli 60 ilmekle sabit tutacağız. Herhangi bir eksiltme yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu gövdede delik açmamız gerekiyor. Bakın belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra bu delikleri de nasıl oluşturacağımızı söyleyeceğim. Bunu ipi kopartma tekniğiyle yapacağız arkadaşlar. Yani ipimizi koparacağız. Bu bölümü ayrı öreceğiz. Şu ortayı ayrı öreceğiz. Ve şu kenar kısmı ayrı öreceğiz. Daha sonra tekrar buradan 2 sıra üstüne arkalı önlü çıkacağız. Gövdemi 3 milim tığ ile öreceğim. Burada mümkün mertebe düşük numaralı tığ kullanmanızı öneriyorum. Hem gövdenin sert olması için hem de şu deliklerin büyümemesi için arkadaşlar. Bir de çakma sık iğnelerimi gerçekten sıkarak yaptım. Yani böyle çok uzatmadım boylarını çünkü böyle inci gibi olmalarını istedim. Yani böyle çok yüksek çakma sık iğne yapmadım arkadaşlar. Onu zaten yaparken de vurgulayacağım. İsterseniz artık başlayalım. Şimdi başlıyoruz. Bir tane düğüm yapıyorum. Bakın bu şekilde ve şu şekilde doluyorum ve buradan tutuyorum. Şimdi bu belirleyicinin olduğu noktaya atlıyorum. Bir sonraki ilmeğe şu şekilde sokuyorum. Bakın şöyle şu ipimi tutuyorum. 3 tane var. Şimdi bu üçünü beraber şu şekilde çekiyorum. Ve bakın burada bir tane tepe boşluğum var. Bu benim birinci tepe boşluğum. Yani dönüp geldiğimde son batacağım nokta burası. Birinci çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi ikincisine başlıyoruz. Yani ilkini bu şekilde yapıyoruz. İpimi doluyorum. İkinci tepe boşluğuna batıyorum. İlmek alıyorum. Bakın 3 tane var. Çok fazla uzun çekmiyorum arkadaşlar. Şimdi böyle üçünü beraber çekiyorum. Bakın minik minik yapıyorum çakma sık iğnelerimi. Devam ediyoruz. İpimi doluyorum. Tepe boşluğuna batıyorum. İlmek alıyorum. 3 tane var. Şu şekilde üçünü beraber çekiyorum. Bakın bu şekilde. Tekli trabzan yapıyoruz.
Bu ilk sıra biraz zor olacaktır arkadaşlar ama sıraları çıktıkça kolaylaşıyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Nereye kadar? Şu belirleyiciden önceki son ilmeğimiz. Buraya son çakma sık iğnemizi yapacağız. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Şöyle saydığım zaman bakın şu belirleyiciyi koyduğumuz ilk ilmekten tepeleri saydığım zaman, tepeleri sayın arkadaşlar. Çakma sık iğnelerdir. Tepeleri sayın. Çünkü devamında da hep o şekilde anlatacağım. Bu benim bakın şuradaki tepem 59. tepem. Sizin de öyle olması lazım. 60 sık iğneyle başladıysanız bir yanlışlık olmaması lazım. Şimdi bakın burada son bir tane batacak noktam var. Oraya da batacağım. Ve sırayı tamamlamış olacağım. Şimdi burada özel bir çıkışla dönüş yapacağız arkadaşlar. Yani arkalı önlü çakma sık iğnelerimize devam ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2. Fakat çok böyle gevşek olmasın. Biraz sıkı zincirler olsun. Şimdi bu zincirlerin ilkine tığımızı sokuyoruz. Bakın şöyle tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Bakın tığımda 2 tane var şu an. Ve ters çeviriyorum. Şimdi burada batacağım nokta bakın hemen şurası. Bakın burada bir tane başak görüyorsunuz. Onun hemen altı. Bakın şuraya batacağım arkadaşlar. Tığımda bu şekilde 2 tane var. Şu araya sokuyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Bakın. Battığım nokta burası. Bu çakma sık iğnelerin ortasına denk getirmeyin arkadaşlar. O zaman örgünüz bozuk olur, hoş olmaz. Yani biz araya batıyoruz. İlmek alıyoruz, birazcık uzatıyoruz. Çok fazla değil ve üçünü bir çekiyoruz. Bakın bu şekilde bir trabzan oluşturuyoruz. Aslında baktığınız zaman 2 tane trabzan gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar. Bu bizim ilk trabzanımız. Yani şu zincirin ilk trabzanı oluyor. Çünkü neden? Bakın burada bir tane tepesi var bunun. Yani burada biz aralık olmasın diye, bir dolgunluk olsun diye bu şekilde bir özel yöntemle yapıyoruz. Yani bu bir trabzan ve bir tane tepesi var. Dolayısıyla buraya bir tane belirleyici koyuyoruz şimdi. Bu bizim birinci trabzanımız. Şimdi artık ipimi doluyorum. Ve bir sonraki boşluğa batıyorum. Bakın şu şekilde batmayın arkadaşlar. Şuraya batmayın. Buraya batarsanız farklı bir şey çıkar. Bizim battığımız nokta bakın şu ilmeklerin altı. Şuraya batıyoruz. Araya batmış oluyoruz. Bakın şu araya batmış oluyoruz. Şöyle de göstereyim. Bakın araya batıyoruz. Yine çok fazla uzun çekmiyorum çünkü çakma sık iğnelerimi minik minik yapıyorum. Devam ediyoruz. Bakın araya batıyorum. Tepe boşluğuna batmıyorum. Bakın araya batıyorum. Birazcık zor oluyor arkadaşlar 2-3 sıra, sonra daha rahat oluyor. Tabanımızın sertliğinden dolayı biraz zorlanabilirsiniz ama biraz sabırlı olun. Diğer sıralarda daha rahat oluyor. Bakın bu şekilde şu aralara batmış oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla şu ilmeğin içinde olduğu için bu çakma sık iğnelerimiz birazcık daha sertleşmiş oluyor örgümüz. Son bir kez gösteriyorum. Bakın şu ilmeklerin altından şöyle giriyoruz. Çok fazla uzatmadan üçünü çekiyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar.
Şu belirleyiciden önceki noktaya kadar geliyoruz. Bu sıra sonunda yine bir teknik göstereceğim. Oraya kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi ben sıranın sonuna geldim. Bakın şu belirleyiciden itibaren ilmeklerimi şöyle saydım, tepelerimi saydım. Şu an bakın 57. tepemi tamamlamış oldum. Yani toplam 57 tane çakma sık iğne yaptım. Şimdi burada bakın şöyle baktığınız zaman belirleyicinin olduğu nokta 1, ondan sonraki 2 ve ondan sonraki de 3. Yani 1, 2, 3 tane tepem var burada. Yani 3 tane daha çakma sık iğnem gelecek. Şimdi bunun birincisini bakın hemen şuraya batacağım. İkincisini buraya batacağım. Üçüncüsünü de şuraya batacağım arkadaşlar. Buradaki ilk çakma sık iğnenin tepesine batacağım. Şimdi beraber yapalım. İpimi doluyorum. Araya batıyorum şu şekilde. İlmek alıyorum. 3 tane var. Üçünü bir çekiyorum. 58. çakma sık iğnemi tamamlamış oluyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde ipimi doluyorum. Bakın şu araya batıyorum. İlmek alıyorum. 3 tane var. Üçünü bir çekiyorum. Bu yapmış olduğum 59. çakma sık iğnem. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Burada farklı bir şey yapacağız. Şimdi 60. çakma sık iğnemizi şu şekilde yapıyoruz. 59. çakma sık iğnenin bacağına tığımızı sokuyoruz. Daha sonra buraya sokuyoruz, ilmek alıyoruz ve üçünü bir çekiyoruz. Şimdi gösteriyorum. 59. çakma sık iğnenin bacağına şu şekilde tığımı sokuyorum. Belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya tığımı sokuyorum. Trabzanın tepesi oluyor aslında. Buradan bu şekilde ilmek alıyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum. 3 tane var tığımda. Şimdi ilmek alıp üçünden şöyle geçiriyorum. Yani burada bir gerginlik yaratıyoruz arkadaşlar. Yani bu şekilde bir bitiş yapmamızın sebebi bu parçaya sık iğne geçtiğimiz zaman böyle kenarlarında böyle delikler olmaması için yapıyoruz arkadaşlar. Yani bu benim kendimce geliştirmiş olduğum bir yöntem. Daha önce belki hiçbir yerde görmemiş olabilirsiniz. Bakın burada bir tepem oluştu. Son çakma sık iğnenin tepesi bu. Dolayısıyla saydığınız zaman şu tepelerinizi yani şu belirleyiciden şuraya kadar 60 tane başak saymanız lazım. 60 tane tepe saymanız lazım. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi yine aynı yöntemle 2 zincirle çıkış yapıyoruz. 1, 2. Çok fazla gevşek olmayan zincirle çıkış yapıyoruz. Şimdi burada yine birinci zincire tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Şu şekilde tığımda 2 tane var, bekletiyorum. Şimdi burada dönmeden şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu benim ilk tepem. Yani dönüp yani arkadan devam ettiğimde batacağım nokta şu ilmeğin dibi. Yani şurası olmuş olacak. Bakın gösteriyorum. Tam şurası olmuş olacak. Daha sonra şu araya battığımda ikinci çakma sık iğnemi yapmış olacağım. Şimdi bu iğnemi şu şekilde koyuyorum. Bakın hemen ilk tepenin dibi oluyor arkadaşlar. Bu burada kalsın. Şöyle çeviriyorum. Şimdi bu iğnenin olduğu noktadan giriş yapacağım. Tam dibi olmuş oluyor. Fakat buradan ilmek almayacağım. 2 tane var. Hemen dibine iğneyi çıkarttığım noktaya batıyorum. İlmek alıyorum. Bakın 3 tane oldu. İlmek alınca 3 tane oldu. Şimdi üçünü bir çekiyorum. Ve bakın bu şekilde bir görüntüm oluyor. Yani şu 2 tane gibi gözüken trabzan aslında bir tane trabzan arkadaşlar. Şurada bir kalınlık yaratmak için yapıyoruz. Şimdi burada tek bir tepe görüyoruz. Bu da şuradaki tek bir çakma sık iğnenin tepesi olmuş oluyor. Buraya belirleyici koyuyoruz. Yani şurası benim birinci çakma sık iğnem. Şimdi birazdan şu boşluğa batacağım. İkinci çakma sık iğnemi yapacağım.
Bakın şöyle baktığınız zaman 1, 2, 3 diye sayacaksınız arkadaşlar. Şu ana kadar 2 tane çakma sık iğne, 2 tane tepem oluştu. Devam ediyoruz. Araya batıyoruz. Yine aynı yöntemle batmaya devam ediyoruz. Yani şuradaki başakların altına batmış oluyoruz arkadaşlar. Böylece daha kalın bir örgümüz olmuş oluyor. Yani bu bizim örgümüzün içinde olmuş oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu noktada bir kez daha aynı yöntemi göstereceğim arkadaşlar. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, şu belirleyicinin olduğu ilk tepeden itibaren sayarak toplam 57 tane çakma sık iğne yaptım arkadaşlar. Tekrar ediyorum, tepeleri sayıyoruz arkadaşlar. Özel yöntemler yaptığımız için orada yanılabilirsiniz. Çakma sık iğneleri saymayın, tepeleri sayın. Bu mor belirleyiciden şuraya kadar toplam 57 tane tepe sayıyorum. Şimdi burada bu şu demek oluyor. 3 tane daha çakma sık iğne yapacağım demek oluyor. Tekrar ediyorum. İlk çakma sık iğnemi şuraya yapacağım. Bakın buraya yaptıktan sonra 58. çakma sık iğnemi yapacağım. Buraya 59. çakma sık iğnemi yapacağım. Bakın burada kalın bir tane çakma sık iğnem var. Özel yöntemle yapmış olduğum çakma sık iğnem. Şimdi ben ne yapacağım? 59. çakma sık iğnenin bacağına batıp sonra buraya batıp ilmek alıp üçünü bir çekeceğim. Şimdi gösteriyorum tekrar. 57. çakma sık iğnemi yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. Araya batıyorum şuraya ve üçünü bir çekiyorum. 58. çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi bakın şu araya batacağım. Ve 59. çakma sık iğnemi tamamlayacağım. Şimdi burada 59. çakma sık iğnemin bacağına şu şekilde tığımı sokuyorum. Belirleyicimi çıkartıyorum ve çıkarttığım noktaya tığımı sokuyorum. Buradan ilmek alıyorum. Şöyle birazcık uzatıyorum arkadaşlar. 3 tane ilmek görüyorsunuz tığımda. Şimdi ipimden alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Ve bu şekilde şurayla destekleyerek şurada bakın boşluk olmasına izin vermiyoruz arkadaşlar. Yani kenarına sık iğne geçtiğimiz zaman burada boşluk oluşmayacak arkadaşlar. Temiz bir bitiş olacak. Evet, bakın son tepem şurası benim. Şurası. Yani bu demek oluyor ki ben döndüğüm zaman şuraya batacağım arkadaşlar. Yani tam şuraya batmış olacağım. Daha sonra şu boşluğa ikinci çakma sık iğnemi yapacağım. Şimdi iğneyle tekrar şurayı belirliyorum. Siz de alışana kadar o şekilde yapabilirsiniz. Yani şu ilk tepenin altı oluyor. Dibi oluyor. Şimdi burada 2 tane zincirle çıkış yapıyorum. Çok gevşek olmayan. Daha sonra ilk zincire tığımı sokuyorum. Şu şekilde ilmek alıyorum. Tığımda 2 tane var. Şimdi ters çeviriyorum. Şimdi bakın iğnem burası. Yani tam dibi olmuş oluyor arkadaşlar. İğnemi çıkarıyorum. Çıkarttığım noktaya tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Şöyle azıcık uzatıyorum. 3 tane var. Üçünü bir çekiyorum. Bakın burada bir tane tepesi olan kalın bir çakma sık iğne oluşturmuş oluyorum. Şimdi buraya belirleyicimizi koyalım. Bu bizim birinci ilmeğimiz, birinci tepemiz. Şimdi ne yapacağım? Bir sonraki boşluğa şuraya ikinci çakma sık iğnemi yapacağım. Tığıma ipimi doladım. Bakın şu araya batıyorum. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Araya batıyoruz. Bazen buradan battığımız zaman şu çakma sık iğnenin ortasından çıkıyor. Yani oraya batarsanız örgünüz düzgün olmaz. Bakın bu birinci tepem, bu ikinci tepem. Yani şu ana kadar 2 tane çakma sık iğne yaptım. Devam ediyoruz.
Bu şekilde devam ediyoruz. Şu mor belirleyicinin önüne kadar geliyoruz arkadaşlar. Yine 3 ilmek kalaya kadar öreceğim. O bitişi tekrar göstereceğim. Evet. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sırayı yapıyoruz. Yine şu belirleyiciden itibaren şöyle ilmeklerimi saydığım zaman 57 tane tepe sayıyorum. Bu ilmek dahil. Yani 57 tane çakma sık iğne yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yine tekrar ediyorum. Bitişi nasıl yapacağız? Buraya 58. çakma sık iğnemi yapacağım. Şuraya 59. çakma sık iğnemi yapacağım. 59. çakma sık iğnemi yaptıktan sonra bacağına tığımı sokup daha sonra buraya sokup ilmek alıp üçünü bir çekeceğim. Evet, şimdi tekrar gösteriyorum. 57. çakma sık iğnemi yaptım. Tığıma ipimi doluyorum. İlk gelen boşluğa şu araya batıyorum ve üçünü bir çekiyorum. 58. çakma sık iğnemi yapmış oluyorum. Şimdi şu boşluğa 59. çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve buraya son çakma sık iğnemi yapmış olacağım. Nasıl yapıyorum? 59. çakma sık iğnenin bacağına şu şekilde tığımı sokuyorum. Belirleyicimi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Şu şekilde biraz uzatıyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane var. Şimdi ilmek alıyorum ve üçünden şu şekilde geçiriyorum. Dördüncü sıramızı tamamladık. Şimdi çıkışı göstereceğim. İlk noktayı batacağım ve artık devamını siz yaparsınız arkadaşlar. Şimdi 2 tane zincirle çıkıyoruz. Yine birinci zincire tığımızı sokup şu şekilde ilmek alıyoruz. 2 tane var. Şimdi bakın iğne sokmadan göstereceğim. Sürekli iğne oraya koymak zorunda değilsiniz. Nasıl anlıyorum? Şimdi bakın. Burada bir boşluğum var. Bakın şurada bir boşluğum var. Buraya batarsam hata yapmış olurum. Çünkü buraya ben ikinci çakma sık iğnemi oluşturacağım. Bakın şurada kalın bir görüntü var. Yani burada bir tane çakma sık iğnenin bacağını görüyorsunuz. Burada da şu ikinci çakma sık iğne. Ben şu araya batacağım arkadaşlar. Bakın dibi olmuş oluyor. Yani şuradaki yoğun görüntünün tam şu dibine. Şu dibine batacağım. Bakın şöyle batıyorum. Hemen dibi olmuş oluyor. Yani şu boşluğa batmıyoruz. Oraya batarsanız eksik olmuş olur trabzanlarınız. Şu şekilde üçünü çekiyorum. Ve buraya belirleyicimi tekrar ilk tepeye koyuyorum. Burası benim komple ilk çakma sık iğnem. Şimdi bakın burası dibiydi. Burası görünen ilk aram. Bakın oraya ikinci çakma sık iğnemi yapacağım. Şurası dibiydi. Burası ikinci aram. Oraya ikinci çakma sık iğnemi yaptım. Ve devam ediyoruz. Artık daha önce yaptığımız gibi aralara batarak çakma sık iğnelerimizi tamamlıyoruz. Bu mantıkla hareket ediyoruz arkadaşlar. Hep aynı şeyi yapacağız. Hep 60 tane tepe görmeniz lazım. Şimdi bakın bu deliklere kadar kaç santim çıkmışım? Şöyle bakın ilk çakma sık iğnenin başından itibaren tutuyorum. Yaklaşık 15,5 santim çıkmışım arkadaşlar. Maksimum 16 olsun. 15-16 arasında bir yüksekliğe çıkmışım. Bu da kaç tane sıra oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 sıra bu şekilde öreceksiniz. Daha sonra delikleri açacağız. Buradaki tekniği göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ben 23 sıra bu taraftan bu şekilde öreceğim ve geri geleceğim.
Evet, şimdi ben yeterli yüksekliğe çıktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra. Bakın 15 santim çıkmış. Şimdi delikleri açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Belki sizin sıra sayınız değişebilir. Yani her zaman ölçüyü baz alın arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada yerlerini belirledim. En son burada bittim arkadaşlar. Bakın en son şöyle yakından göstereyim. En son burada bittim. 1, 2, 3 tepe sayıyorum. Üçüncüye belirleyici koyuyorum. Buradan da aynı şekilde burada zaten belirleyicimiz oluyordu. 1, 2, 3. Üçüncüye koydum. Şimdi burada ipimi kesmeden bu tarafı yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Bakın sadece şu kısmı yapacağız şimdi. Daha sonra şu ortayı yapacağız ve kenarı yapmış olacağız. Ayrı ayrı yapacağız. Şimdi burada 23. sıramı tamamladıktan sonra yine her zamanki gibi 2 tane zincir çekiyorum. Birinci zincire batıyorum, ilmek alıyorum, 2 tane var. Şimdi yine ters çeviriyorum. Şimdi bakın burada 1, 2 ve 3. 3 tane batacak noktam var. Burayı yine aynı şekilde hiç ipime dolamadan bakın şu dibine batıyorum. Ve birinci çakma sık iğnemi yapmış oluyorum. Şimdi buraya yine belirleyici koyalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. İkinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Bakın 1, 2 tane yapmış olduk. Şimdi bu mor belirleyicinin içine son çakma sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde son çakma sık iğnemi yaptım. Şimdi yine 2 tane zincir çekiyorum. Fakat burada normal bir şekilde ters çeviriyorum arkadaşlar. Burası delik kısmı olduğu için çok önemli değil. Şimdi hemen şu ilk boşlukla başlıyorum. Burası birinci çakma sık iğnem. Yani birinci tepem arkadaşlar. Şuraya yine koyalım. Karıştırmayalım. Devam ediyoruz. İkinci araya batıyorum. Ve burada yine her zamanki gibi yaptığım gibi yapıyorum. Buraya batıyorum. Daha sonra buraya batıyorum, ilmek alıyorum, uzatıyorum ve üçünü bir çekiyorum. Bakın bir tane tepem var, 2, 3 yani 3 yapmış olduk. Şimdi burada ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve burasını tamamlamış oluyorum. Evet. Şimdi bu kısmı yaptık. Şimdi bu ucu yapacağız. Bakın 1, 2, 3. Üçüncüye koymuştuk. Şimdi şu şekilde bir kilit yapıyoruz. Öncelikle. Daha sonra şöyle ipimizi doluyoruz ve şuradan tutuyoruz. Şimdi burada bakın tepesi burası fakat biz bir önceki boşluktan gireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde giriyorum. Bakın 3 tane var. Üçünü bir çekiyorum. Ve bu turuncu belirleyiciyi şuraya koyacağım. Bu benim birinci çakma sık iğnemin tepesi.
Devam ediyoruz. İpimizi doluyoruz. Buraya batıyoruz ve şu şekilde ikinci çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra buraya batıyoruz ve üçüncü çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi buraya şu şekilde sokup son çakma sık iğnemizi yapacağız. Ve bu şekilde oluşturuyoruz. Eğer bu bir önceki aradan girersek çok dar oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle mesafe olarak birazdan göstereceğim. Yani ipi kopardığımızdan dolayı biraz böyle karışmış olabilir ama bu şekilde yapıyoruz. Yani 3 tane tepe ayırdık. 3 tane tepe öncesi aradan girmiyoruz. Sonraki aradan giriyoruz. Bakın burada da aynı şekilde. Yani pozisyon farkı olduğu için biraz kafanız karışabilir ama doğrusu bu. Şimdi devam ediyoruz. 2 zincirle çıkıyoruz. Buraya batıyorum. Şu şekilde. Ve ters çeviriyorum. Şimdi burada yine dibine batıyorum. Ve birinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Tekrar ipimi doluyorum. İkinci araya giriyorum. Ve ikinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Şimdi son bir kez şu araya gireceğim. Ve üçüncü çakma sık iğnemi yapmış olacağım. Ve bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi burada yine şu şekilde ipimizi kesiyoruz. Şimdi yine diğer tarafı çeviriyoruz. Çünkü bu taraftan başlamıştık arkadaşlar. Şimdi şuradan itibaren başlayacağız. Şimdi yine aynı yöntemle bir kilit yapıyoruz. Şu şekilde ipimizi doluyoruz. Ve bakın en son şu araya batmıştım. Şimdi bu araya batacağım arkadaşlar. Bakın 3 tane var. Üçünü bir çekiyorum. Ve buraya belirleyici koyuyorum. Devam ediyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Şu noktaya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bakın en son batacağımız nokta şurası. Yani bir öncekinden bu tarafı yapmıştık. Şimdi bu ara boşluğa. Yani hiç boşluk bırakmadan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıranın sonuna doğru geliyorum. Burayı kaçırmamanız için beraber yapacağım. Bakın burada 2 tane batmam gereken nokta var. Yani bütün aralara batmış oluyoruz arkadaşlar. Hiçbir boşluk bırakmıyoruz. Şimdi bakın buradan başlamıştım bu parçayı yaparken yanındaki boşluğu son çakma trabzan olarak bitirmiş oluyorum. Bakın bu şekilde bitmiş oluyor. Şimdi burada yine 2 zincirle çıkış yapıyorum. 1 2 ters çeviriyorum. Şimdi burada hemen dibine batıyorum. Ve burada 2 tane trabzan yapmış oluyorum. Şimdi şuraya ilk trabzanın tepesine ikinci zincire
koyuyorum ve devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Şu sıranın sonuna kadar geliyorum. Şimdi bakın sıranın sonuna doğru geliyorum. Batmam gereken 2 nokta var. Bir araya batacağım, bir de şu trabzanın tepesine batacağım. Şöyle şurası bacağından giriyorum biraz sağlam olsun diye. Bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi burada çakma sık iğnelerimizi sayacağız arkadaşlar. Şöyle kontrol yapacağız. Eğer bir sıkıntı varsa şimdi 60 tane çakma sık iğnem olması lazım. Bakın bunu 1 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59 ve 60. Yani toplam 60 tane çakma sık iğnem var. Burada çakma sık iğneleri sayıyoruz. Çünkü burada kesik yerler olduğu için yanılmayalım diye. Şimdi burada ipimizi yine koparıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkalı önlü ikişer sıra geçmiş olduk. Bir bu parçayı yapmış olduk. Bir bu parçayı, bir de şu parçayı yapmış olduk. Şimdi ters çeviriyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan artık normal 2 tane sıramıza devam edeceğiz. Şimdi bakın hemen şu ilk zincirin tepesine batıyoruz. Şu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Bir tane zincir yapıyoruz. Daha sonra aynı noktaya dönüyoruz. Şu şekilde ilmek alıyoruz. Biraz uzatıyoruz. Ve birinci çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buraya belirleyici koyalım. Biraz dolgunluk yaratmak için. Ve devam ediyoruz. Bakın buraya battık. Şimdi bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve ikinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Bakın 1-2 tane tepem var. Devam ediyoruz. Şu araya batıyorum. Ve üçüncü çakma sık iğnemi yapıyorum. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın şu trabzanın tepesine batacağım ilk önce. Ve şu şekilde bağlantımı yapacağım. Devam ediyorum. Şimdi şu araya batıyorum. Ve artık sürekli aralara batacağız. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu kısma kadar geliyoruz. Evet, bakın şimdi sıranın sonuna doğru geliyorum arkadaşlar. Bakın şu araya batıyorum. Ve en son şuraya batacağım. Şu araya batıyorum.
Şimdi buraya kadar toplam 57 tane tepe saymanız lazım arkadaşlar. O şekilde kontrol edebilirsiniz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Evet, benimkinde problem yok. Evet, 57 tane tepem var. Şimdi burada zaten 3 tane tepem vardı. 3 de buradan gelecek. 60'a tamamlayacağız. İpimi doluyorum. Bakın şu araya batıyorum. Şu ipi de şöyle birazcık alayım. Buradan geçişimi yapıyorum. Bu benim 58. tepem oldu. Şimdi diğer araya batıyorum. Çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu benim 59. Çakma sık iğnem. Şimdi burada yine her zamanki geçişle şu şekilde bakın geçişimi yapıyorum. Son çakma sık iğnemi de yapıyorum. Böylece buradan da 1, 2, 3 tane geldi. 60'a tamamlamış oldum. Evet, şimdi devam ediyoruz. Artık buradaki deliklerimizi açmış olduk. Bu iplerimizi daha sonra gizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi yine her zamanki gibi 2 zincirle çıkıyoruz. Birinci zincire tığımızı sokuyoruz, ilmek alıyoruz. Tığımızda 2 tane var ve ters çeviriyoruz. Şimdi şurada dibine batıyoruz. Ve birinci çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Daha sonra diğer araya batıyoruz. Şimdi şu araya batıyoruz. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın artık bundan sonrası kolay. Önemli olan bir önceki sırada 60 tane çakma sık iğne veya tepe görmeniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve şuraya kadar gelelim. Yine bu geçişi göstereyim. Evet. Şimdi bakın şuradaki geçişi görelim. Buraya batıyoruz. Daha sonra şu araya batıyoruz. Şu araya batıyoruz. Şimdi şuraya batıyorum. Şimdi yine trabzanın bacağına batıyorum. Ve bu şekilde bitiriyorum. Şimdi bir sıra daha geçeceğiz. 1, 2, birinci zincire batıyorum, ters çeviriyorum. Şimdi yine şu dibine batıyorum. Buraları bildiğiniz için arkadaşlar çok fazla üzerinde durmuyorum.
Devam ediyoruz. Bu şekilde örüyoruz ve şu sonuna kadar geliyoruz. Şimdi bakın 58. trabzanımı yaptım. Burası 59. Yine her zamanki gibi bacağına şu şekilde tığımı sokuyorum. Daha sonra belirleyicinin olduğu noktaya sokacağım. İlmek alacağım ve üçünü çekeceğim. Ve böylece 60. çakma sık iğnemi yapmış olacağım. Şimdi burayı kopartıyoruz arkadaşlar. Ve burayı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben bu iki parçanın etrafına sık iğne döndüm. Buna da döneceğim. Döndükten sonra şu kısma geleceğim. Hiç ipimi koparmadan bu kısmı yapacağız arkadaşlar. Daha sonra bu parçanın da sık iğnesini döneceğiz ve daha sonra bütün 4 tane parçaya kaydırma yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakın tam çakma sık iğnenin altı şurası. Buradan ilmek alıyorum. Ve bakın burada çakma sık iğne var. Buraya giriyorum şu şekilde ve birinci sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra diğerine geçiyorum. Bakın şuralara batıyorum. Bunları da içine alacağım. Şimdi şuraya batacağım. Bakın şimdi şuraya batacağım. Bu iplerimi de gezdiriyorum. Bakın şimdi şuraya batacağım. Kenarları yapmış olduğumuz özel yöntem sayesinde bakın hiç aralık olmuyor arkadaşlar. Bunu siz yaparken de fark edeceksiniz. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Her bir boşluğa batarak sık iğne ile dönüyoruz. Şimdi daha rahat görünecek. Bakın bu şekilde peş peşe müsait olan yere giriyoruz arkadaşlar. Bakın bir defa batıyorum genelde. Zaten çakma sık iğnelerim çok yüksek değil.
Şu ipimizi de biraz düzgün alalım ki sık iğnelerimiz dolgun olsun. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, şimdi buraya 3 ile dönüyoruz. 1, aynı noktaya batıyorum. 2, aynı noktaya batıyorum ve 3. Şimdi devam ediyoruz. Bakın şuradaki tepelerin altından giriyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Devamını göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde geliyoruz. Şuradaki köşeyi yine 3 ile dönüyoruz ve burada her bir boşluğa gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Ve en son şu noktaya geliyoruz. Buraya kadar yapıp geliyorum. Evet, bakın buradan başladık bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın 3 ile döndüm ve devam ettim. Bakın hiçbir boşluk oluşmuyor arkadaşlar. Bu iplerimizi zaten gizleyeceğiz. Gayet muntazam oluyor. Burada boşluğumuz hiç oluşmuyor. Şimdi şu geçişi gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Bakın şuradayım. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya kaydırma yapıyorum. Bunu çıkarıyorum. Bu ilmeği geçeceğimizi söylemiştim. Şöyle birazcık uzatalım.
Bu ilmeği atlıyoruz. Şuradaki ilmeğe kaydırıyoruz. Bu şekilde geçiş yapıyoruz. Şimdi burada bakın bu belirleyiciden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve şu kaydırma yaptığımız ilmek 25. Bu 25. ilmekle başlıyoruz. Çakma sık iğnelerimize başlayacağız. Şimdi bakın buraya kaydırma yapmıştık. Şimdi buraya birinci çakma sık iğnemizi yapacağız. Biraz dolgun olması için şöyle yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Daha sonra aynı noktaya batıyoruz. Şu şekilde ilmek alıyoruz. Birazcık uzatıyoruz. İkisinden geçiriyoruz ve bir tane zincir yapıyoruz. Bu zincir yaptığımız noktaya belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi şuraya ikincisini yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Her bir sık iğnenin tepe boşluğuna çakma sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu noktaya kadar geliyoruz. Evet, bakın bu 24. çakma sık iğnem. Şimdi sonuncusunu şuraya batıyorum. Ve 25. çakma sık iğnemi tamamlıyorum. Şimdi her zamanki gibi 2 zincirle çıkıyorum. Birincisine tığımı sokuyorum. Bakın bu şekilde ve ters çeviriyorum. Hemen şuraya batıyorum. Bakın. Ve birinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Ve devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar geldim. Belirleyiciden itibaren saydığım zaman 23 tane tepe sayıyorum. Şimdi yine aynı şekilde önce araya batacağım, sonra buraya batacağım. 24 oldu. Şimdi şuraya batıyorum. Belirleyicimi çıkartıyorum. Buraya batıyorum. Ve bu şekilde son tepemi oluşturuyorum ve 25'i tamamlıyorum arkadaşlar. Yani şurayı saydığınız zaman 25 tane tepeniz olması lazım. Yine aynı şekilde 2 zincirle çıkış yapıyorum. Birincisine batıyorum, ilmek alıyorum. 2 tane var, bekletiyorum ve ters çeviriyorum. Daha önce yaptığımız gibi hemen dibine batıyoruz. Ve birinci çakma sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Devam ediyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Aynen bu parçada yaptığımız gibi 2 sıra göstermiş oldum. Toplam 23 sıra bu şekilde çıkıyoruz.
Evet, şimdi ben 23 sıra çıktım. En son burada kaldım. Şimdi devam ediyoruz. Burada deliklerimizi açacağız. Yine 1, 2 zincirle çıkış yapıyorum. Birinci zincire tığımı sokup ilmek alıyorum ve ters çeviriyorum. Başlangıçları hep o şekilde yapıyoruz. Şimdi burada bakın hemen şu dibine batıyorum. İlmek alıyorum ve üçünü bir çekiyorum. Birinci trabzanımı yapmış oluyorum. Ve devam ediyorum. İkinci boşluğa ikinci trabzanımı yaptım. Üçüncüsüne de üçüncü trabzanımı yaptım. Şimdi buradan yine 2 zincirle çıkış yapıyorum. Ters çeviriyorum. Burada boşluk olduğu için normal 2 zincirle çıkmamız yeterli. Şimdi hemen dibine batıyorum. Daha sonra buraya batıyorum. Ve her zamanki gibi bitişimizi yapıyoruz. Ve bu şekilde tamamlıyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Evet, bu kısmı yaptık. Şimdi bu şekilde yine çeviriyoruz. Çünkü buradan başlamıştık. Buraya da aynı şekilde yapacağız. Bir tane düğüm atıyoruz. Şu şekilde bir kez doluyoruz, tutuyoruz. Şimdi burada bakın. Burada 1, 2, 3, 4. boşluğa tığımızı sokuyoruz. Ve şu şekilde çekiyoruz. Buraya belirleyicimizi koyuyoruz. Devam ediyoruz. İki zincirle çıkış yapıyoruz. Şimdi birinci zincire tığımızı sokuyoruz ve ters çeviriyoruz. Hemen dibine batıyoruz. Ve birinci trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra ikinci trabzanımızı yapıyoruz ve son trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi burayı da kesiyoruz. Ve tamamlıyoruz. Yine bu şekilde ters çeviriyoruz. Şimdi orta kısmı yapacağız. Yine bir düğümle başlıyoruz. Şu şekilde ipimizi doluyoruz ve bakın en son buradan çıkmıştım. Yanındakine batıyorum. Birazcık uzatıyorum ve üçünden çekiyorum. Şimdi buraya belirleyici koyalım. Devam ediyoruz. Bir sonraki trabzanın arasına batarak
Evet. Şimdi bakın buradan çıkmıştım. 1, 2 tane batmam gereken nokta var. Şimdi sonuncusuna batıyorum. Ve tamamlıyorum. Şimdi 2 zincirle çıkıyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi burada hemen dibine batarak devam ediyorum. Bakın şuraya dibine batıyorum. Şimdi şu 2 zincirle çıktığım trabzanın ikinci zincirine belirleyicimi koyuyorum. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. İpi kopararak yaptığımız için bu şekilde farklı teknikler uyguluyoruz. Şimdi devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bakın şu araya batacağım. Son boşluk. Ve şu belirleyici koyduğumuz trabzanın tepesine batacağım. Onu birazcık şöyle dibinden batacağım. Ve tamamlayacağım. Şimdi burada trabzanlarımızı sayıyoruz arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Şunu 1 sayıyoruz. 23, 24 ve şurada da 25. Yani şuradaki tepeyi bakın burada hemen dibine battığımızı bir tepe gibi sayıyoruz. Burada 22'de kalmıştık. Şu ikisini 23, şurayı 24 ve 25. Hiçbir yanlışlık yok. Şimdi burada yine ipimizi kesiyoruz. Yani videoyu kesmeden battığım noktaları tek tek takip ederseniz yanlışlık yapmazsınız. Biraz yanlışlık yapmaya müsait arkadaşlar. Yani buradaki çakma sık iğnelerimizi korumamız lazım. 25 taneydi. 25 taneydi. Burada ip takarak yaptığımız teknikte bu sayıyı eksiltmememiz lazım veya fazlalaştırmamamız lazım. Şimdi burada bitmiştik. Şöyle ters çeviriyoruz. Şimdi diğer parçada yaptığımız gibi şu ilk trabzanın şu tepesine batıyoruz. İlmek alıyoruz. Ve bir zincir yapıyoruz. Şimdi tekrar aynı noktaya batıyoruz. İlmek alıyoruz. Uzatıyoruz ve ikisinden geçiriyoruz. Bu başlangıcı bu şekilde yapıyoruz. Dolgunluk olsun diye. Şuraya belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi ipimizi doluyoruz. İkinci boşluğa tığımızı sokuyoruz. Ve çakma sık iğnemizi yapıyoruz. Bakın 1 2 tepe var. Devam ediyoruz. Şimdi burada bakın şu araya tığımızı sokuyoruz. İlmek alıyoruz ve üçünü çekiyoruz. Böylece 3 tane yapmış olduk. Şimdi buradan geçişimizi yine ipimizi doluyoruz. Bakın şu
İlk trabzanın tepesine batıyoruz. Boşluğa değil. İlk önce tepesine batıyoruz. İlmek alıyoruz ve üçünü bir çekiyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi şu araya, bakın bunun tepesine yaptık. Şimdi şu araya batıyoruz ve üçünü çekiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, şimdi buraya geldik. Şimdi burada belirleyicinin olduğu noktaya batmayacağız. Sadece şu araya batıp bu şekilde geçişimizi yapacağız. Eğer buraya batarsak ilmek fazlalığımız oluşacak. Şu araya batıyorum. Şimdi burada sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Buradan da 3 gelecek ve 25'e tamamlamış olacağız. Bu şekilde sağlamasını da yapmış olduk. Şimdi şuradaki belirleyici çıkartalım. Kalmış orada. Şimdi bakın burada hemen ipimi doluyorum ve bakın şu araya batıyorum. Buraya batınca 1, buraya batınca 2 ve en son buraya batınca 3, 25'e tamamlamış olacağız. ...23 oldu. Şimdi bu araya batıyorum. 24 oldu. Şimdi bacağına batıyorum. Tepeye batıyorum. Ve 25.'yi tamamlamış oluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Artık bundan sonrası kolay. Normale döndük. 2 zincir çekiyoruz. Ve ters çeviriyoruz. Şimdi burada hemen dibine batıyoruz. Artık burada belirleyicilerimizi tekrar koyalım. Şimdi şu araya da batacağız. Boşluğa batıyorum. Bir kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Doğru. Şimdi buradan da 3 tane gelecek. 23, 24. Şimdi yine bacağına batıyorum. Ve trabzanın tepesine batıyorum. 25.'yi tamamlıyorum. Artık bundan sonra tamamen normale döndük arkadaşlar. Son sırayı da yapıyoruz. 1, 2, hemen dibine batıyorum. Yine buraya belirleyicimizi koyalım.
Şimdi burada sona geldik. Ve tamamlıyoruz. Son bir kez sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Evet, bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi burada yine ipimi koparıyorum. Çünkü şu kısımdan sık iğneleri döneceğim. Şimdi burayı da göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, bu kenar tığlamalarını yaparken şurayı baz alıyoruz. Bakın sık iğnelerimizin ön kısmı burası. O yüzden yanlışlık yapmayın. Şimdi şuraya batıyorum arkadaşlar. Bakın hemen çakma sık iğnenin altı oluyor. Şuradan ilmek alıyorum. Bir zincir çekiyorum ve başlıyorum. Bakın ilk çakma sık iğne ile başlıyorum. Bakın peş peşe sık iğnelerimi yapıyorum. Şunu söyleyeyim. Siz bütün parçaları yaptıktan sonra da komple kenar tığlaması yapabilirsiniz. Ben şimdi size göstermek açısından bu şekilde yaptım ama o şekilde yaparsanız daha rahat olur. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde devam ediyorum. Şu kısma geliyorum, 3 ile dönüyorum. Daha sonra buraya geliyorum, 3 ile dönüyorum. Ve en son şu kısma geliyorum. Bakın buranın tığlamasını bitirmiştim. Buradan kaydırmayla geçiş yapacağız. Ve bütün kenarlara, bakın bütün kenarlara kaydırma yapacağız son olarak. Kaydırma yapıyoruz çünkü biraz böyle bavul çanta gibi, yani biraz böyle sert olması lazım. O kaydırma ona sertlik verecektir. Şimdi ben burayı tamamlıyorum. Şu kısma geliyorum. Şimdi bakın buraya son sık iğnemi yapıyorum. Şuraya kaydırıyorum. Şimdi artık bakın diğer sıranın başına geldim. 2 tane lobdan kaydırma yapacağız ki yeterince sertlik kazansın. Bu şekilde kaydırmaya devam ediyoruz. Şuradaki dönüşü de göstereceğim arkadaşlar. Sonrasında siz tamamlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ilk köşeye geldim. 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Yani 3 tane sık iğne yapmıştık buraya. Şimdi birincisine kaydırmamı yapıyorum. İkincisine, yani ortasına da kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada dönüş şöyle sivri olsun diye bir zincir yapıyorum. Ve daha sonra ilk sık iğneye hemen şu şekilde kaydırıyorum. Ve devam ediyorum. Eğer burada zincir yapmazsak şöyle yuvarlak oluyor arkadaşlar. O yüzden onu yapıyoruz. Devam ediyoruz. Burada da aynı şekilde
Ortasına kadar kaydırıyoruz. Bir zincir yapıyoruz ve sonrakine kaydırıyoruz ve devam ediyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz. Kaydırma ile geçiş yapıyoruz. Hiç ipimizi koparmadan böyle etrafına kaydırmalarımızı yapıyoruz. Bunu ben şimdi tamamlayıp geri geleceğim. Şuradaki ipleri nasıl gizlediğimi göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu tarafın iplerini gizledim. Şöyle göstereyim. Bakın hiç belli olmuyor. Tabii ki ters tarafa gizleyeceğiz. Yani ön taraftaysa iplerimiz arka tarafa alıp orada trabzanların arasından gezdirerek iplerimizi saklayacağız ve koparacağız. Evet, şimdi ben bütün her tarafın kaydırmasını tamamlayıp geri geliyorum. Tamamladım. Şimdi şu iplik çıkıntılarını nasıl temizlediğimizi görelim. Şimdi bakın burası ters tarafı. Ters tarafını alacağım. Bunları da aynı şekilde ters tarafa alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilmeklerin arasına geçiriyorum. Ve kesiyorum. Bir tane daha göstereyim. Bakın bu tam ucunda. Şuradan geçiriyorum. Şöyle aralarından belli olmayacak şekilde iplerimizi gezdirip temizliyoruz arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde yapacağım. Bakın buraya en son kaydırma yaptım. İpimi çıkarttım ve birazcık ip ayırdım. Şimdi bu ipimi bu iki kenarı birleştirirken kullanmış olacağım en azından. Ama şimdi ben bütün parçaları ütüleyip geri geleceğim ve birleştirme kısmına geçiyorum. Evet, şimdi bakın ipim burada kalmıştı. Şöyle önce bu kenarı birleştireceğiz. Şöyle şimdi burada birleştireceğimiz noktaları söyleyeyim arkadaşlar. Bakın her iki tarafa kaydırma yapmıştık. Bu tarafta kaydırmamız var. Bu tarafta da kaydırmamız var. Yani bu taraftaki kaydırmanın şu iki lobundan geçeceğim. Ve diğer taraftaki yanındaki kenarın kaydırmasından geçeceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi şuraya geçeceğim arkadaşlar. Şuraya geçeceğim. Ve karşıya geçeceğim. Şöyle. Şimdi yanındaki iki tane lobdan, bakın iki lobdan geçtim ve karşıya iki loba geçtim.
Şimdi yine geri döneceğim. Şu iki lobdan tekrar geçiyorum. Yine buraya döndüm. Şimdi devam ediyoruz. Bakın yanındaki şu iki lobdan geçiyorum ve karşı tarafın iki tane lobundan geçiyorum. Şimdi yanındaki bakın kaydırmadan ve karşının kaydırmasından geçiyorum. Şimdi yanına geçtim. Şimdi görebiliyor musunuz? Bakın şu tarafın yanındaki kaydırmasından daha önce bir tane farklı bir modelimde plaj çantasında bu birleştirme yöntemini paylaşmıştım. Şurayı sıkmanız lazım arkadaşlar. Aralık kalmasın. Şöyle birleşik olsun. Bakın ne kadar muntazam oluyor. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Şu köşeye kadar geliyoruz. Şimdi bakın buraya geldim. Burada bir tane ilmeğim, burada bir tane ilmeğim. Şurada köşede ve şurada köşede var. O şekilde uç kısmını tamamlıyoruz. Şimdi burayı yaptık. Geri döndüm. Buradan bir kez daha geçeceğim. Şöyle. Şu çıkıntıyı istemiyorsanız şöyle de geçebilirsiniz. Bakın şöyle birleştirelim. Bir kez daha geçeceğim. Ve böyle tamamlayacağım burayı. Şimdi burada isterseniz bir kez daha geri dönüp şuradan geri dönüp
Tekrar şöyle geçebilirsiniz arkadaşlar. Hem buradaki ilmekleriniz daha düzgün olur. Şimdi kameramı tekrar açtım. Geri dönüyorum aynı iple. Hem daha sağlam olacak hem burası daha tok ve sıkı olacak. Yani isterseniz siz de o şekilde geri dönük daha sağlam olması için geçebilirsiniz. Evet, artık çantamız yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Ben biraz provasını yaptım arkadaşlar. Yani bazı parçalarını monte ettim. Şimdi size nasıl monte ettiğimi anlatacağım. Şimdi aksesuarlarımız neler içeriyor? Şu şekilde 2 tane sapımız var. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane şu şekilde metal geliyor. Bu metallerin kancaları var. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ve aynı zamanda şöyle bir tokalı kemerimiz geliyor. Şimdi bu tokalı kemerin ölçüsü biraz uzun geldi arkadaşlar. Şöyle ölçeyim size. Yani 84 ya da 85 santimdi. Ben bunu çantama uygun bir şekilde kestim. Yani 10 santim kadar kestim. Bakalım ne kadar kısaltmışım. Bakın 79,5 santime kısaltmışım. Ve şuradan delik açtım. Yani makasla açtım arkadaşlar. Şöyle bir aparatı var. Şöyle takacağız. Şimdi öncelikle şunları nasıl yerleştirdiğimi anlatayım. Şimdi çantamın bitmiş haldeki ölçüsü şöyle tuttuğum zaman, bakın şöyle tuttuğum zaman yaklaşık 30-30,5 santim. Yüksekliğimizde şöyle yaklaşık 19 santim arkadaşlar. Şuranın ölçüsünü de paylaşayım. Bakın burası 13 santim. Burası da yaklaşık 19 santim. Şimdi şu metalleri yerleştirirken öncelikle şu ön parçanın veya arka parçanın orta noktasını buldum. Şöyle ölçtüm ve orta noktasını buldum. Buraya belirleyici koydum ve daha sonra bu metalleri şu kenarlara eşit olacak şekilde yerleştirdim. Bakın şöyle ölçeyim, yaklaşık 7,5 santim. Buradan da yaklaşık 7,5 santim olacak şekilde yerleştirdim. Burası da aynı şekilde 7,5, 7,5. Burası da 7,5 olacak şekilde ortalattım bu metallerimi. Bakın şöyle kancaları var ve buraya yerleştirdim. Daha sonra şu sapın bu kancaların üzerine gelecek şekilde bu şekilde diktim. Yani bunun önden provasını yaptım çünkü epey vakit aldı. Aslında bu sapları dış kısmına dikiyorlar. Fakat benim bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Yani iç kısma dikmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz dış kısma da dikebilirsiniz. Ama iç kısma diktiğim zaman bakın burada bu metallerin üzerine de geldiği için kapatmış oldu. Güzel oldu. Şimdi bu kemer kısmını en son takacağız arkadaşlar. Öncelikle bir şu sapı nasıl diktiğimi göstereyim. Şimdi çantamın sapını ben mumlu iple diktim. Yani isterseniz çantanın kendi ipiyle de dikebilirsiniz ama çok sağlam olmayacağını düşündüm. O yüzden şöyle deriye uygun koyu kahverengi mumlu ip tercih ettim. İnce olduğu için çift kat yaptım ve bu şekilde diktim. Yani önce böyle geldim, daha sonra geri giderek diktim. Şimdi beraber sapımızı dikelim. Daha sonra kemer kısmını nasıl yerleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi sapımı yerleştirirken bakın şurada son deliklerin tam şu bitime gelecek şekilde, yani tam sıfıra sıfır gelecek şekilde bu şekilde yerleştirdim. Şimdi umarım kamera karşısında rahat bir şekilde dikebilirim. Şimdi şu taraftan başlayacağım için, tam şu uç kısımdan başlayacağım için şu tarafa yakın bir yere önce ipimi şöyle geçirip düğüm attım arkadaşlar, sağlamlansın diye. Zaten iç tarafta kalacak. Daha sonra şuradan yukarı çıktım.
Ve bakın tam şu kaydırmanın altından çıkmanız lazım. Şimdi buradan çıkmıştım. Yanından yine kaydırmanın altından şu şekilde giriyorum. Ve buradaki deliğe tutturuyorum. Daha sonra alt delikten, ikinci delikten, bakın ikinci delikten şu şekilde çıkıyorum. Şimdi şu ilmeğin arasından geçiriyorum ki ip gözükmesin. Ve tekrar ilk delikten giriyorum. Bakın. Bir kez daha ikinci delikten, bakın ikinci delikten giriyorum. Bu işlemi 2 kez tekrarlıyorum. Geri dönüyorum ki burası biraz sağlam olsun. Yine aynı şekilde. Şimdi artık yine buradan çıkacağım fakat buradan devam edeceğim. Yani ilmeklerin içinden gezdiriyoruz ki ipimiz belli olmasın. Üstten geçiş yapmayın. Şimdi alt taraftaki deliğe bakalım. Şimdi bu şekilde geriye dönmeyeceğim. Önce bu tarafa, daha sonra boş kalan kısımları ikinci kez geçmiş olacağım. İlmeğin altından geçiş yaptım. Bakın şimdi bu boş kaldı. Onu dönüşte doldurmuş olacağım.
Şimdi şu ilmeğin arasından geçiş yapacağım. Devam ediyorum. Biraz şöyle sıkalım. Şimdi son deliğe geldik. Şimdi şöyle geçiş yapacağım. Aralardan geçiş yaptım. Şimdi şu son deliğe şimdi alta giriyorum. Yine bir kez daha geçeceğim. Bir kez daha geçeceğim. Çünkü buraya artık girmeyeceğim. Yani şu uç kısımları 2-3 kere geçmenizi öneriyorum. Çünkü havaya kalkmasın. Şimdi buradan tekrar geçiyorum ama artık buradan çıkış yapacağım. Devam edeceğim. Bakın şimdi bu boş geçtiğim noktalardan geçiyorum. Şimdi şu aradan geçeceğim.
ve son noktaya geldik. Buradan artık çıkış yapacağım. Şimdi şöyle yapacağım. Şu araya kalacak şekilde önce şöyle bir düğüm atacağım. Ve ipimi kopartacağım arkadaşlar. Evet, bu şekilde dikiyoruz. Şimdi diğerini de dikeceğim. Daha sonra geri geleceğim arkadaşlar. Kemer kısmının bağlantısını göstereceğim. Evet arkadaşlar, çantamızı tamamladık. Bakın bu şekilde dikiyoruz. Yani bu şekilde temiz bir bitiş yaparsanız astara da gerek yok. Benim amacım zaten burada astar yapmamaktı. Şimdi şöyle ölçtüğümüz zaman çantamız 45. Yani aslında yaklaşık 90 santim civarı bu çantamızın çevresi. Yani şöyle geçirdiğimiz zaman buradan şuralara pay vermek için biraz ona uygun bir şekilde çalıştım. Gerçekten ilk defa uygulamama rağmen tasarımı gerçekten çok güzel oturdu arkadaşlar. Şimdi bu kemerinizi çantanıza uygun olacak şekilde kesin. Yani acele etmeyin kesmeye. Şimdi sizin belki ölçüleriniz 2-5 santim arası farklı olabilir. O yüzden istediğiniz şekilde ayarladıktan sonra kesin. Yani ben dediğim gibi şuradan bir 10 santim kadar kestim. Makasın ucuyla şöyle hemen delik açtım. Şimdi şöyle bunu yerleştirelim. Bunu şimdi yerleştirmiyoruz arkadaşlar. Şimdi önce bir geçireceğiz. Bu tarafa hiçbir şey yapmadım. Yani burayı kısaltmadım. Sadece bu taraftan kısalttım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şuradan başlıyoruz geçirmeye. Buradan geçiriyoruz. Daha sonra şuradaki bakın boşluğumuzdan geçiriyoruz. Bunu şöyle ortalatıyoruz. Daha sonra buradan geçiriyoruz. Daha sonra bu delikten geçiriyoruz. Deliklerimin boyutu da gerçekten güzel oldu. Bakın hizası da gayet güzel oldu. Yani gerçekten ilk defa yapmama rağmen ben de çok beğendim. Yani çok spontane bir tasarım oldu. Sizinle beraber yapmış olduk, çalışmış olduk bu çantayı. Aynı zamanda da videosunu çekmiş oldum. Şimdi biraz şurayı şöyle ayarlayalım ki buraya yetsin kemerimiz. Şimdi yine buradan geçiriyorum. Şimdi son kez buradan çıkıyorum.
Şimdi artık bunu takabiliriz. Ben buraya biraz pay bıraktım arkadaşlar. Şöyle de kullanılabilir çünkü bazı modellerde bu şekilde de kullanılıyor. Şuraya koyuyorum bakın. Sonra tüşleri de yapıyoruz. Evet, nasıl oldu arkadaşlar? Harika oldu değil mi? Bakın. Artık çantamızı tamamladık. Şimdi buraya bir de çıt çıt ekleyeceğim arkadaşlar. Yine aynı yöntemle yapacağım. Bir gideceğim, bir geleceğim. Onu artık göstermeyeceğim arkadaşlar. Bir bakacağım çıt çıtım varsa bir de onu ekleyeceğim. Bu çantaya istiyor çünkü. Yani kalıp gibi olduğu için ağız kısmı şöyle duracak. Bir deneyeceğim. Güzel olursa onu da takacağım. Aslında setin içinde yoktu ama benim ona benzer bir çıt çıtım var. Onu ekleyip geri geleceğim. Çantamızın artık son halini görmüş olacaksınız ve artık yavaş yavaş videomuzu kapatacağız. Çantamız artık kullanıma hazır. Gerçekten çok şık oldu. Bakın son olarak bu deri çıt çıtlarımı ekledim. Aslında setin içinde yoktu ama elimde aynı ton derili çıt çıtım varmış ve çok güzel oldu. Yani ben çantaya gerçekten bayıldım. Klasik çantaları çok fazla sevmem ama gerçekten çok şık oldu. Çok içime sinen bir proje oldu. Umarım sizler de uygularsınız. Yani uygulamanızı isterim. Yakından da görmenizi isterdim. Gerçekten ölçüleri olsun, çalıştığım malzeme olsun çok şık oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani çok yapımı çok zor bir çanta değil. Teknik itibariyle çok zor değil. Burada önemli olan bu aksesuarları güzel yerleştirmeniz. Evet, geldik bir videomuzun daha sonuna. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki modellerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.